Biz aslında savaş için değil, barış için, yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Günümüze kadar uzanan tüm hikayelerin başlangıcı 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun adayı fethetmesine kadar uzanıyor. 300 yıldan uzun süre Osmanlı hakimiyeti altında kalan Kıbrıs adası 4 Haziran 1978 tarihinde imzalanan Kıbrıs Sözleşmesi ile Birleşik Krallığa kiralanıyor. Osmanlı'yı bu karara iten sebeplerin başındaysa 93 Harbi'nde Rusya'ya yenilmesi ve Ruslara karşı daha fazla taviz vermemek adına İngilizlerden yardım istemesi geliyor. Koca ada kiralanır mı? İnsanlık tarihi daha önce böylesine bir kiralamaya şahit oldu mu gibi sorular bir yana, tarihteki en kötü kiracının İngilizler olduğunu çok iyi anlamıştık. Osmanlı'nın Almanya ile birlikte 1. Dünya Savaşı'na girmesi üzerine İngilizler 1914 yılında Kıbrıs adasını ilhak etti. Çok stratejik ve çok değerli bir toprak kaybedilmişti. Ama koca imparatorluk dağılırken Kıbrıs için elden gelen hiçbir şey yoktu. Ada artık İngilizlerindi. İngilizler adaya hakim olduğunda 500 bin nüfuslu Kıbrıs'ın 400 bini Rumlardan, 100 bini ise Türklerden oluşuyordu. 1930'larda tüm dünyada esen milliyetçilik rüzgarları Kıbrıs'a da ulaşmış, Enosis fikri de bu dönemde ortaya çıkmaya başlamıştı. Çoğunluğunu Rumların oluşturduğu Kıbrıs adası Yunanistan'a bağlanmalı, Kıbrıs bir Yunan adası olmalıydı. Asla gerçekleşmeyecek Enosis düşüncesinin gölgesinde Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan ve İngiltere garantörlüğünde Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti tüm tarafları memnun etmişti. Fakat bazı kesimler adanın Yunanistan'a bağlanması düşüncesine hala büyük bir tutku ve sadakatle bağlıydı. Bu düşünceyi ise barbarca yollarla, kan dökerek, masum insanları öldürerek gerçekleştirmeye çalıştılar. Kıbrıs'ta 1960'lı yıllarda neler yaşandığını daha iyi anlamak ve hissetmek için Lefkoşa'ya doğru yoldayız. Bu adada özellikle Nisan ayında hava durumu çok hızlı değişebiliyor. Ve buranın yağmuru hiç durmayacakmış gibi yağıyor. Kıbrıs'ın böyle bir yağmuru var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve bu yağmurda, abi dur ben sana yol vereyim. Yani gayet yoğun bir yağmur var şu anda. Hani bırakın çekim yapmayı, çıkıp dışarı dolaşamayız bile ya da hiçbir şey yapamayız. İkinci günün sabahından hepinize merhaba. Güzelce uyuduk, dinlendik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması hiçbir sorunu çözmemiş, hatta yeni sorunlar ortaya çıkarmıştı. Enosis'i, yani Kıbrıs'ı bir Yunan adası yapma fikrini gerçekleştirmek için kurulan EOKA terör örgütü kanlı eylemlere başlayacak, Türk köylerini basacak ve toplu katliamlarla adadaki Türk varlığına son vermeye çalışacaktı. Bu eylemlerin en korkuncu ise 1963 yılının Noel gecesi gerçekleştirilecekti. Tüm dünyanın kanını donduracak bir takım görüntüler ortaya çıkacaktı. 1963 yılında 20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan gece adadaki Türklere karşı sistematik bir terör saldırısı başlatılmış, Türk köyleri ve mahalleleri basılmış, yüzlerce Türk öldürülmüştü. Olayların simgesi ise Lefkoşa Kumsal Mahallesi'nde bulunan tek katlı küçük bir evde yaşananlar olacaktı. Burası uluslararası anlaşmalarla adada konuşlanan Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda görevli olan Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eviydi. İlhan o gece nöbetteydi. Eli silahlı teröristler savunmasız bir kadın ve 3 çocuğunu bu evde katletmişti. Günümüzde barbarlık müzesi olarak ziyaret edebileceğimiz bu ev, o gece yaşanan dehşetin tüm izlerini hala taşıyor. Masum insanların cansız bedenlerinin konulduğu o küvete bakarken kalp atışlarınızın sesini duyabiliyorsunuz. Tüm bu yaşananlar hem Türk kamuoyunu hem de dünyayı ayağa kaldırmıştı. Kıbrıs'ta yaşananlar kabul edilemezdi. Adada Türklere karşı yapılan soykırım hareketi her geçen gün boyut değiştiriyordu. Erenköy bölgesinde Rum köyleri arasında kalmış Türk köyleri vardı. Kanlı Noel olayı sonrasında hedef burasıydı. 25 Aralık 1963'ten itibaren Rumlar tarafından buraya yığınak yapılmaya başlandı. 25 Nisan 1964 tarihine gelindiğinde artık çatışmalar başlamıştı. Rum teröristler saldırıyor, Türk mücahitleri direniyordu. 2 Ağustos 1964 tarihinde çatışmalar şiddetlenmişti. Sırtını güvenli gördükleri denize dönen Türk mücahitler denizden de hücum botlarıyla saldırı almaya başladılar. Arada kalmışlardı. Bir yardım eline ihtiyaçları vardı. Takvimler 1964'ün Ağustos'unu gösteriyordu. Erenköy direnişi zora girmişti. Türkiye Kıbrıs'taki mücahitlere destek verme kararı almıştı. Türk jetleri denizden Erenköy'ü sıkıştıran Rum hücum botlarını etkisiz hale getirecekti. Hava harekatı 7 Ağustos 1964 tarihinde başladı. Hem keşif yapıldı hem de hedefler vuruldu. Ancak bu işi yarım bırakmak olmazdı.
Erenköy direnişi Türk zaferiyle sonuçlanacaktı. 8 Ağustos 1964 günü Türk jetleri yeniden havalandı. Önce dörtlü kolda keşif ve uyarı uçuşları yapıldı. Eskişehir 112. Filo yapılan keşif ardından denizdeki Rum hücum botlarının canını okumak için görevlendirilmişti. 112. Filo Komutanı Yüzbaşı Cengiz Sopel dörtlü kolun lideriydi. Kullandıkları F-100 ve Süper Sabre tipi uçağı limitlerde götürerek bir saatten kısa sürede Kıbrıs semalarına gelmişti Cengiz Sopel ve ekibi. Antalya'ya geçtikten sonra Akdeniz üzerinde alçalmış, adadaki İngiliz radarlarına yakalanmamayı başarmışlardı. Erenköy civarına geldiklerinde görev başlamıştı. Erenköy civarındaki tüm hücum botları bir anda çil yavrusu gibi dağılmaya başladılar. Hepsi bombalardan kaçmanın derdindeydi. Yüzbaşı Cengiz Sopel bir hücum botunun gözüne kestirmişti. Bota doğru dalışa başladı. Bombasını bıraktı ve tekrar yükselerek kol düzeninde ikinci tura geçildi. İşte ne olduysa bu sırada oldu. Cengiz Sopel'in uçağı isabet aldı. Pilot yüzbaşı fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılmıştı. Yere indiğinde hayattaydı. Uçaktan atlamak ve paraşütle yere iniş onun hafif yaralanmasına sebep olmuştu. Ama o Lefke yönüne doğru kaçıp Rumlara esir düşmekten kurtulmak istedi. Ne yazık ki inişinden kısa bir süre sonra Rumlara ait bir jip yanına yaklaştı ve Cengiz Sopel jipin içindeki askerler tarafından esir alındı. Cengiz Sopel'in esir alınması ile şehadeti arasında geçen sürede ne olduğu halen tam olarak bilinmiyor. Ancak cenazesi üzerine yapılan otopsi sonucunda çok ağır ve vahşice işkenceler gördüğü kesin olarak ortaya çıkmıştır. Ortaya atılan pek çok kan dondurucu iddia var. Topel'in belli bir süre işkence gördükten sonra tedavi edilip tekrar işkenceye maruz bırakılması, işkence sırasında omuz ve gözleri üzerinde matkap benzeri delici aletler kullanılması en kan dondurucu olanları. 11 Ağustos'ta Kızılaç temsilcilerinin de katıldığı otopside ortaya çıkanlara göre Topel'in 9 Ağustos 1964 gecesi son nefesini verdiği tahmin ediliyor. Daha önce Cengiz Sopel'in paraşütünü uçaktan atladıktan sonra kullandığı paraşütü Harbiye'de bulunan askeri müzede görmüştüm. Orada sergileniyor, halen sergileniyor. Giderseniz aklınızda olsun. Siz de mutlaka görün. Ve bugün Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yine Cengiz Sopel'in o gün şehadete ulaşmadan önce kullandığı uçaktan kalan bazı parçalar burada sergileniyor gördüğünüz gibi. Aslında Cengiz Sopel'in şehadetinden önce Türkiye caddelerinde Ordu Kıbrıs'a sloganları atılıyor, Kıbrıs'a müdahale için hazırlıklar yapılıyordu. 1964 Haziran'ında Kıbrıs'a harekat düzenlenecek, adadaki Türklerin güvenliği sağlanacaktı. Ancak 1960'ların ortasında Türk ordusunun teknik donanımı böylesi bir çıkarma yapmak için yetersizdi. Üstelik Kıbrıs'a müdahale haberine karşı Amerika'nın tavrı çok sert olmuş, meşhur Johnson mektubu siyasi olarak müdahaleyi çıkmaza sokmuştu. Amerika açıkça Kıbrıs'a bir müdahale durumunda silahlarını kullandırmayacağını söylüyordu. Aslında Türkiye'de hala devam eden yerli savunma sanayi mücadelesinin temelleri atılıyordu. Kıbrıs'a müdahale kararı ertelenmişti. Ordunun bir çıkarma harekatı yapmak için gerekli donanımı sağlanacak ve yerli savunma sanayine yatırım yapılacaktı. Müdahalenin kaçınılmaz hale gelmesine 10 sene vardı. 15 Temmuz 1974 tarihinde EOKA-B isimli Rum terör örgütünün lideri Kıbrıs'ta darbe yaptı ve Türkiye artık garantör devlet olarak müdahale hakkına sahipti. Hazırlıklar tamamlandı ve 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı başlatıldı. Zaferle sonuçlanan bu harekat sonrasında Kıbrıs ikiye bölünmüştü. Türk ordusu adadaki Türklerin güven içinde yaşayabilecekleri bir bölge oluşturmuştu. Nice kahramanlık hikayesine sahne olan bu harekatın unutulmazlarından biri de işte bu tanktı. Eğer bir yerlerde Kıbrıs Barış Harekatı konuşuluyorsa konu dönüp dolaşıp bu tanka geliyor. Yaklaşık 50 ton ağırlığındaki bu M48'in burada 5 parmak dağlarının neredeyse zirvesinde olması inanılmaz bir şey. Küçük bir otomobille bile buraya çıkmakta zorlandık ve bu zorlu yolun sonunda dev bir tankla karşılaştık. 2 Ağustos 1974 günü Labda muharebeleri sırasında düşmanı yan ve gerisinden vurmak için oluşturulan özel görev kuvvetine mensup bu tank çok dar bir yoldan üstelik karanlıkta ilerlediği sırada mayına basarak tahrip olmuştu. Arkamdaki bilgi tabelasına göre anladığım kadarıyla olay şu şekilde gelişmiş. Tank şu an şu görmüş olduğunuz yolu takip ediyormuş. Bu yol üzerinde bir mayına basmış ve paleti parçalamış, yani yol alamayacak hale gelmiş. Daha sonra tekrar yolu açmak için tank aşağı tarafa buraya itilmiş. Yani daha önceden düşündüğüm gibi hani doğrudan işte aşağıdan Labda Girne taraflarından yukarı doğru çıkma gibi bir durum yok. Zaten hala hazırda burada var olan yolu kullanıyormuş ve o yol üzerinde bir mayına basmış tank. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her an her yerde sizi mutlu edecek, gururlandıracak bir şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Bir dağın tepesindeki bu tanksa tüm duygularınızı en yoğun yaşayacağınız yerlerden biri.
Üstelik muhteşem manzarada cabası. Artık tekrar deniz seviyesine inme ve bu adadaki diğer ilginç yerleri keşfetme vakti.